Arkadaşlar havalimanı otobüsümüz geldi. Havalimanı otobüsümüz geldi. Şimdi yavaş yavaş Bakü'den ayrılıyoruz. Evet, Bakü'den ayrılırken bütün Azerbaycan'a çok teşekkür ediyorum. Harikulade zaman geçirdim. Her şey çok güzeldi. Şimdi o airport'a doğru geçiyoruz. Teşekkür ederim kaptan. İyi akşamlar. Hoşça kal. İyi akşamlar. Oldukça büyük ve tertemiz bir havaalanı. Şimdi biz ikinci terminaldeyiz. Şurada ileride bir diğer terminal var. Evet, şu anda departures'dayız. Arkadaşlar rahatlıkla geçtik Azerbaycan polisinden. Böyle biraz torpilli olduğumuzu hissediyoruz. Sağ olsunlar. Çok güler yüzlü davrandılar. Çok iyi davrandılar. Sağ olsunlar. Şimdi rahat rahat geçtik vallahi. Hani ben bu kadar rahat geçeceğimi de tahmin etmiyordum. Çünkü birazcık farklı işler vardı. Yani şöyle farklı işler. Ben 15 günü geçmiştim. 15 günü geçtikten sonra kayıt yaptırmanız gerekiyor. Sağ olsun ilk geldiğimde Sabir Bey ile birlikte o kaydı yaptırdık. Baktılar kayda. Rahatlıkla geçtik. Şimdi yarım saat sonra kalkacak uçak. Bir haber vereyim dedim. Hadi bakalım. Sen iyi misin anne? Ver. Efendim? Tam duyamıyorum sesini. İnternet gidip geliyor. Güle güle git, güle güle git. Tamam. Hadi öpüyorum seni. Görüşürüz. Selam söyle. Hadi hoşça kal. Söylerim. Bay bay. Şu anda Bakü'den Akto'ya giden uçaktayız. Evet dostlar, şu anda Kazakistan'dayız. Şöyle bir göstereyim size. Havalimanı bu. Ve birazdan merkeze doğru geçeceğiz. Maalesef Akto Havalimanı'ndan merkezin arası 25 kilometre kadar. Otobüs yok. O yüzden normalde otobüsü bekleyecektim sabaha kadar. Fakat taksiye binmek durumunda kaldım. Taksi 5000 tengre dedi. Ben 3500 vereceğimi söyledim ve kabul etti. Acaba 3000 söylesem de kabul eder miydi? Evet, hostelimize geldik. Hostel burası. Hepinize ilk Akto sabahından günaydın dostlar. Duşumuzu aldık. Dün sabaha karşı gelmiştik. Bakın oda bu. Şimdi sizinle beraber birazcık hosteli keşfedeceğiz. Burada tek başıma kalıyorum. Bu şehir turistik bir şehir değil. Hatta şöyle ilk şehrin gündüz görüntülerini şu şekilde vereyim. Hostel fena değil. Yani rahat sayılır arkadaşlar. Oldukça ucuz. Burası gecesi 280 lira. 280 lira. Yani yaklaşık işte 10 manat gibi bir şey hemen hemen. Güzel bir hostel mi? Bence fena değil. Benim ölçütlerime göre fena değil. Ama böcek var. Böcek vermesi biraz problem olmuş. Belki böcek bulsam göstereyim size ama. Şöyle gidiyor aşağı doğru. Burada duşları var. Bakın böyle burada duş alıyorsunuz. Hiç fena değil, gayet güzel. Onun dışında şu sol tarafta da böyle yemek yiyebileceğiniz, yapabileceğiniz noktalar var. Benim yanımda kahve var. Türk kahvesi Azerbaycan'dan almıştım. Bu Türk kahvesiyle bir kahve yapalım. Ve sonra da yola çıkalım. İşte bunlar var arkadaşlar. Sanırım küçük hamam böcekleri bunlar. Biraz daha büyüyor bunlar yalnız. Hani şu anda bebek, yavru. Bakın birkaç tane var böyle. Görüyor musunuz? Orada da var.
Size gösterdiğim böceğin babasıyla da karşılaştım. Fena değiller. Bayağı hostel aman böcekleriyle beraber yaşıyor arkadaşlar. İdare ederiz. Akrep olmadığına, yılan olmadığına şükür. Şimdilik. Evet arkadaşlar, şehir ve yavaş yavaş çıktık. Hostelden çıkarken resepsiyonist hanımefendiyle bir sorun yaşadık. Anlamadım ben de sorunu. Yani gerginlik anlamında sorun söylemiyorum. Bir pasaportla ilgili bir durum yaşadık ve bakın bu hostelde kalıyorum. Böyle göstereyim size. Tavsiye eder miyim? Yani paranız yoksa, kısıtlı bir bütçeyle geziyorsanız evet tavsiye ederim. Burası yemek yenilecek noktalardan bir tanesi anladığım kadarıyla. Şimdi bir yemek yiyeceğiz. Bakalım bu ilk yemek deneyimimiz. Arkadaşlar görüyorsunuz böyle genel itibariyle hep kapalı. Yani bir şekilde insanlar birbirlerinden sanki izole edilmiş. Bunu pek çok yerde gösteriyorum. Coğrafyanın büyüklüğü zaten böyle bir şeye neden oluyor. Bir de üstüne insanların kurduğu yapılar, yani restoran ve benzeri böyle olunca böyle yalnız kalıyorsunuz. Benim açımdan da çok problem değil yani, hani bir şekilde gidiyor ama bu izolasyon enteresan, ilginç geldi bana yani. Bütün restoranlarda, genellikle Gürcistan'da ve Azerbaycan'da da öyleydi. Yemek birazcık geç geliyor. Aslında bu yemeğe daha güzel bir tat katıyor. Merhabalar, Kazakistanlı dostlar. İlk tanıştığımız insanlar. Kazakistan, Karagapakistan. Tolga. Karagapakistan. Kargapakistan. Da, Karagapakistan. Where is Kargapakistan? Nerede? Ana Uzbekistan. Через Uzbekistan. Özbekistan. Şimdi anlaşıldı neden güler yüzlü oldukları. Sağ olsunlar, sağ olsunlar. Türkçe konuşabiliyorsun? Türkçe? Türkçe, çüt Biraz. Tamam, süper. Akto'ya geldin, tatildesin. Çok güzel. çok İsim? Nurcan. Nurcan. Da, Nurcan. Tolga, Nurcan. Memnun oldum. Evet. Büyük an. Kımız. Evet. Bu da at eti, ünlü 5 parmak yemeği. Kımızla beraber geldi. Evet, şöyle direkt sadece etten alıyorum. Sanırım altındaki makarna gibi, hamur gibi bir şey. At eti arkadaşlar. At eti güzel. Ama çok sert. Yani böyle eti kemiriyorsunuz. Eti komple kemiriyorsunuz. Bir de şu altında böyle hamur, makarna gibi bir şey var. Büyük bir makarna gibi düşünün. Hamur yani. Yemek çok güzel. Kımıza da alıştım sayılır. Şöyle bir şey var ama bunun ne olduğunu bilmiyorum. Yani üstüne mi dökülür? Çorba olarak içilir mi? Excuse me. This is soup. Çorba? Çorba? Bak böyle. Teşekkür ederim. Ne çorbası acaba? Hiçbir fikrim yok. Biraz daha suya benziyor çorbadan. Çok aşırı sıvı. Arkadaşlar bu et suyu sanırım. Evet. Bayağı bildiğiniz bu et suyu. Yani sanki kemik. Evet, bu bildiğiniz kemik kaynatılmış et suyu. Çok yararlı bir şey yediğimden %100 eminim. 5 parmak denmesinin nedeni geleneksel olarak et elle yenmesiymiş. Ben zaten çoktan ele geçtim arkadaşlar. Hiç çatalla falan uğraşamam. Yalnız bazı etler çok yumuşak. Mesela şu yuvarlak olanlar inanılmaz yumuşak ve çok lezzetli. Yani bu böyle üzerinde bir zar falan da var ya. İlginç. Sucuk olabilir acaba? At sucuğu mu? At eti. Aklıma Uğur Dündar geldi.
Çocukluğumun elemanlarından. Yalnız bu yemek soğudukça bir şeye benzemez. Yani çok mu severek yiyorum? Hemen hemen. Bazı yerleri evet. Kaynamış et gibi düşünün. Ama zor yenen bir et. Ama alışıyorsunuz bir süre sonra, gayet güzel. Kımız biraz tadı bozuyor gibi. Şuna bayıldım. Makarna zannedildiği gibi İtalyanların değil, Orta Asya'nındır. İtalyanlar bugünkü anladığımız şekline getirmişler ama normalde Orta Asya'nındır. Ben öyle şoven milliyetçi biri değilim. Yani öyle her şey Türk falan. Hayır, ama gerçekten de makarna Türkleridir. İnanmıyorsanız yemek tarihi kitaplarını araştırın. Yanlış hatırlamıyorsam Çağatay Hanlığı'ndan Marco Polo ilk ya da ikinci ziyaretinde oraya ulaştığında ona makarna hediye ediliyor ve makarna İtalya'ya geçiyor. Diğer yemekleri güzel değilse 5 parmakla devam edebilirim. Hakikaten de 5 parmak. Aynı bina yapısı buralarda da bu şekilde devam ediyor. Yani sokağın neredeyse başından itibaren aynı bina şekli devam ediyor. Sanki dev bir site gibi. Yaklaşık böyle 500 metre 600 metreleri yürüyorum. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bu camlar apartman dairelerinin camları değil. Bir koridor var. O koridorun içerisinde tek tek odalar gibi, yani tek tek odalar gibi evler var. Az önce sorduğum bir genç bir arkadaş, anladığım kadarıyla, birbirimizi çok anlayamıyoruz ama anladığım kadarıyla bu odaların iki, yani bu evlerin iki odalı olduğunu söyledi. Diğer binalarda da görmüştüm. Yani Gürcistan ve Azerbaycan'daki binalarda da bu binaların girişleri her zaman yüksekte. Yani hep bir merdivenle çıkıyorsunuz. Yaklaşık bir 5-6 basamak yukarıdan başlıyor binalar. Yüksek ihtimalle yağmur ve benzeri gibi olayları da düşünmüşler yaparlarken. Sel basmaması. Alt katlarında hiç daire yok. Bir diğer nokta da Akto'da çok az insan var. Yani böyle yoğun bir kalabalık yok. Tek tük insan görüyorsunuz. Trafik sürekli akıyor. Bir sıkışıklık yok. Kazakistan'ın coğrafyasına göre nüfusu çok az. Gerçekten de bakın şu ileride 2 kişi görüyorum. Onun dışında yok yani. Böyle bir geniş meydan. Şurada bankayı görüyorsunuz. Yine bu bankanın binası da eski Sovyet zamanından kalma. Akto'nun %90'ı diyebilirim herhalde. Yani şu ana kadar açıkçası yeni bir bina hiç görmedim. Ama %90 diyelim. Belki vardır bizim görmediğimiz bir %10'luk kesimi. Navigasyon buradan ilerlememizi söylüyor. Hele şükür internet alabildim. İnternetin aylık fiyatı sınırsız. WhatsApp her şey dahil. 400 lira. Tenge olarak hatırlamıyorum şu anda. Yani üste yazarım. Ama 400 lira. Bu beyefendi bir yazarmış. Sovyet zamanından bir yazar. Az önce bir başka insana sorarak bunu öğrendik. Şu ileride deniz görüldü. Deniz kenarında da birkaç insan belirmeye başladı. Evet, plaja geldik. Plaj burası. Sol tarafta böyle bir restoran, kafe tarzında bir yer var. Belki birazdan oraya da bir sorarız. Bir şeyler var mı? Yiyecek bir şeyler. Fakat sanırım kapalı mı? Evet, galiba kilit var arkadaşlar. Kapalı. Sağ tarafta böyle bakın görüyorsunuz. Güzel bir kumsal. Şimdi denize bakacağız. Kumu güzel. Evet. Deniz bu. Şöyle yakından göstereyim.
Bir bakayım, yanlış bir yere mi geldim ya? Deniz çok kirli. Gerçekten kirli. Evet. Belki başka bir plajı vardır bilmediğimiz. Biraz ilerleyelim bir bakalım. Akto'da şimdi geldik arkadaşlar. Hazar Denizi'nin kenarındayız. Burada bir yemek yiyeceğiz. Hanımefendi de... İsminiz neydi bu arada? Evet. Ayga. Ayga. Memnun oldum Ayga Hanım. Sizin isminiz neydi? Tamam, pardon. Diğer hanımefendi gözükmek istemedi. Şimdi yemek yiyeceğiz. Pilav dediler. 1500 tenge ücreti. Şimdi yemeği bekliyoruz. Çok başka bir kültür, başka bir gezegende gibiyim yani. Gürcistan bize benziyor, Azerbaycan bize benziyor. Şimdiye kadar gittiğim yaklaşık kaç ülkeye gittim ben? 10-15 ülkeye gittim. Hiç bu kadar farklı bir kültüre gelmedim. Arkadaşlar bu 1500 tenge. Yani yaklaşık 100 lira. 100 lira civarında bir rakam. Şimdi üstünde böyle bir parça et var. Bakalım. Yani bizim pilav üstü ete bir parça benziyor. Güzel mi? Çok değil. Merhaba İslam, çok güzel bakıyorsun sen. Çok teşekkür ediyoruz. Bir Kazak aile beni arabalarına aldılar ve şimdi daha temiz bir plaja doğru götürüyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Thank you very much for this opportunity because if I can't find you, definitely I wouldn't go today. And thanks to you, I can go to beach. Welcome. Thank you very much. If you want mountains, you go to mountains. Yes. If you want swim. Timur oldukça sosyal bir arkadaştı. Telefonlarımızı aldık. Pazartesi günü inşallah sohbet edeceğiz dedik ben buradan gitmeden. Şimdi beni böyle bir plaja bıraktılar. Dümdüz bir sahil, upuzun bir sahili var. Yaklaşık 3 kilometre falan gelmişiz gibi gözüküyor. 10 dakika kadar sürdü. Gördüğüm en ilginç kumsallardan biri arkadaşlar. Yani bakın buraya kadar taş var, kaya var. Buradan sonra birdenbire kum haline geliyor. Yani çok ilginç. Hala yürüyorum. Bileklerime daha gelmedi bu kadar yürüdüm. Hala yürüyorum ve bileğimde arkadaşlar. Abartmıyorum yani bakın. Şu kadar yürüdüm ama hala bileğimde. Hazar Denizi'ne ikinci girişimiz bu. İlk Bakü'de girmiştik. Çok güzeldi. O videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi bu ikinci giriş. Ve yeni bileğimi geçti su. Bu herhalde biz böyle Bakü'ye kadar yürüyeceğiz. Şu biraz ürkütücü bir görüntü. Görüyor musunuz bilmiyorum. Bakın şurada sanayi var. Fakat orada sanayi olmasına rağmen su temiz görünüyor. Bazen bu görüntü de yanıltıcı olur ama ne yapalım artık. Derinleşmiyor arkadaşlar ya. İnsan bir biçimde su derinleşmiyor. Ya dünya çok güzel bir yer ya. Çok farklılıklar var. Dünya çok güzel bir yer. Evet, yeni derinleşiyoruz. Şimdi tekrar su bileklerime geliyor. Şöyle göstereyim size. Kıyı ta orada. Ama su benim dizlerimde. Evet, yaklaşık 10 dakikadır sudayız arkadaşlar. Çok fazla yüzmedim. Yani Hazar Denizi, Bakü'de de biraz öyleydi. Alışık olduğumuz denizlerden birazcık farklı. Ben kurudum. Yani bu rüzgar beni kuruttu. Bakın böyle bir kafede
oturuyoruz. Az önce şurada denize girdik. Böyle bayağı yürüdük, geldik. Bu Türk kahvesi değil. Yine böyle ikinci, üçüncü nesil ya da kaçıncı nesil diyorlarsa o kahvelerden bir tanesi. Ama bulamadığım zaman böyle şeyler içiyorum. Arkadaşlar, otobüs durağından çıktık ve karşıya geçtik. Bakın sahil o taraf. Biz bu tarafa geçtik. Ve şimdi buradan otobüse binip diğer tarafa doğru gideceğiz. Bunlarla beraberiz. Merhabalar arkadaşlar. Böyle otobüse bindik. Böyle şehir merkezine doğru devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar birazcık Akto'dan bahsedelim. Akto'nun ismi 1992'de konulmuş. Ama 1992'den önce Sovyetler Birliği'nde Şevçenko ya da Şevçenko Limanı olarak bilinen ve Kazakistan'ın Mangışlak Yarımadası'nda bulunan Mangiştav eyaletinin merkezi Akto. Ülkenin Hazar kıyılarında bulunan aslında tek liman kenti. Sovyetler Birliği döneminde oluşturulan planlı ve düzenli şehir yapısıyla dikkat çekmekteymiş. Nüfusu 2016 yılı verilerine göre 190 bin. Yani bu şehrin planlanması Sovyet zamanında olmuş. O nedenle bu kadar farklı. Şimdi aslında daha net anlıyorum düşününce. Çünkü gerçekten de şehir çok farklı. Normalde kapitalist ülkelerde şehir merkezini belirleyen şey paranın döngüsüdür. En temelde alışveriş merkezleridir, dükkanlardır. Bu şekilde bir meydanda toplanırlar. Fakat bu şehir Sovyet zamanında kurulduğu için böyle bir düzende değil, çok farklı bir düzende. Yani malum ticaretin döndüğü, mülkiyetin belli bir elde toplandığı, şirketlerin elinde toplandığı bir yapı içerisinde oluşmamış bir şehir. Ben bu şehrin bu kadar farklı olmasının nedenini buna bağlıyorum. Yani yeni kapitalistleşiyor ki Kazakistan aslında belki de 15 cumhuriyetin, yani eski Sovyet cumhuriyetlerinin içerisinde en fazla eskisi gibi kalmış şehirlerden bir tanesi. Hani kafeler oluşturulmuş, restoranlar oluşturulmuş, birçok şey oluşturulmuş ama bunlar böyle bir merkezde toplanmış halde değil gördüğüm kadarıyla. Böyle eski bırakılmış binalar var. Birazcık böyle şehrin çok hafif dışındayız. Aslında sınırdayız, merkezin sınırındayız. Arkadaşlar, Taceddin abiyle karşılaştık, sağ olsun. Uzun zamandır burada yürüdüm. Kimseyi görmedim. Kimseyle karşılaşmadım ama Taceddin abi buradaymış. Tam böyle bu noktada orada karşılaştık. Sağ olsun, köpeklerden de koruyor beni. Teşekkür ederim. Şimdi buradan böyle gidiyorum. Devam ediyorum yola. Çok teşekkür ederim abi. Çok. Eyvallah. Teşekkür ederim. Taceddin abi sayesinde yırttık. Bana yolu gösterdi. Yoksa vallahi çok acayip yerlere girmiştim. Şimdi tekrar şehrin içine doğru girmeye çalışıyorum. Bakın buraları yeni yapılar. Deniz kenarında. Zaten Taceddin abi de bir zengin mülkün bekçisiydi anladığım kadarıyla. Buraları yeni yapılmış. Aynı zamanda Taceddin abiye sorduk. Dedim böyle bu deniz kenarındaki yapılar Sovyet zamanında var mıydı? Hayır dedi. Sovyet zamanından sonra yapılmış. Bakın bu binalar. Sovyet zamanında buraları daha çok parkmış arkadaşlar. Yani halkın kullanımında olan parklarmış. Şimdi ise daha çok özel mülk ya da şirketler tarafından kullanılıyor. Akto'nun marketleri bakın bu şekilde. Cam mekan değil, duvarlar var. Yani biliyorsunuz marketler genelde camdır. İçerisindeki ürünler daha iyi görülsün, daha iyi seçilsin. Hatta yoldan geçerken gözünüze ilişsin, canınız isteyin ve ticarete katılın diye. Fakat Akto'daki marketler ilginç bir biçimde, gerçekten de enteresan, cam mekan değil. Yani bakın şuralarda da var. Dükkanlar böyle büyük geniş camlardan oluşmuyor.
Bunun nedeni gerçekten de ilginç bir biçimde ticarete daha henüz tam yeterince adapte olmamaları. Binalarda genelde resimler vardı ve çoğunlukla erkekti. Tam da şunu düşünüyordum, yani bu resimler çoğunlukla Sovyet zamanından kalmış, hatta çoğunlukla değil, tamamı Sovyet zamanından kalmış. Bakın, bir yazar zannedersem. Neden hepsi erkek? Çünkü Sovyetlerin bugünkü devletler kadar erkek egemen yapıda olmadığını biliyorum. Kadınlara çok ciddi anlamda geniş olanaklar sağladığını biliyorum genel itibariyle. Bu olanaklara rağmen neden bu resimler çoğunlukla erkek diye düşünürken, evet, bir kadın yazar da karşımıza çıktı. Yazar olduğunu zannediyorum. Önünde kalem ve kitap var. Diğer gösterdiğim resimden eminim çünkü onu sormuştum. Ama bunu kimseye soramadım. Yazar olduğunu zannediyorum. Ve dediğim gibi Sovyet kadınları ekonomiye oldukça fazla girdiler. Kendi dönemlerinde bu o dönemler için oldukça büyük bir yenilikti. Oldukça büyük bir gelişmeydi de aynı zamanda. Sovyet'in kötü tarafları var, iyi tarafları var. İyi taraflarından bir tanesi de kadınların haklarını bugünkü devletlere göre çok daha fazla korumasıydı. Yine de buna rağmen tabii ki duvarlardaki resimlerin çoğunun erkek olduğunu görüyoruz. Ben bazılarını çektim, bazılarını çekmedim. Çekmediklerim içerisinde çok fazla rüzgar var. Umarım duyuyorsunuz beni. Çekmediklerim içerisindekilerin de çoğu erkek. Bakın, burada bir beyefendi var. Bu beyefendi de çok yüksek ihtimalle düşünür ya da yazar, diğerleri gibi. Bir diğer taraftan şu Sovyet binasının kolonlarına bakar mısınız? Yani kolonları çok enteresan, inanılmaz sağlam gözüküyor. Kazakistan deprem bölgesinde bildiğim kadarıyla çok şiddetli, hatta dünyanın en şiddetli, yine bir depremde göl ormanı kapladı ve özel enteresan bir coğrafya oluştu. Asansörün eskiliğine bakar mısınız? Asansörün eskiliğine bakar mısınız? Burası tarihte bir binanın tepesinde olan tek deniz feneri. Aman ya Rabbim. Arkadaşlar, yemin ediyorum eğer ben buradan sağ çıkabilirsem artık bir daha hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Ben vazgeçtim bu işten, yemin ediyorum. Asansörü boş verin. Tırmanacağız. Bir gram abartmıyorum. Yani gerçekten hiç abartmıyorum. Asansör bildiğiniz alta doğru çöküyordu ben girdiğimde. Sonra asansör çalışmadı. Bir parça çalıştı. Yukarı doğru çıktı, bir durdu. Burası Sovyet zamanından kalma bir deniz feneri ve apartmanın en üstünde kurulmuş. Yalnız bakar mısınız demirlere? Bakın arkadaşlar, resmen öldüm. Bakın, bu apartmanın içi, yani binanın içi. Şöyle bir bakalım. Çok enteresan, sağlı sollu daireler var. Kapılar hala demir. Bakın, eski Sovyet kapıları. Çok enteresan. Hapishane gibi. Yani herkese bedava ev veriyorsunuz da biraz estetik yapsaydınız be kardeşim. Kedinin kocamanlığına bakın. Dev gibi bir kedi. Sen balık mı yiyorsun? Kıyamam sana ya. Tamam, uzaklaşıyorum senden. Tam 12 kat. 12 kat çıkıyorum arkadaşlar. Yapmayın be. Kilitlemişler. O yüzden de bakın, bu aşağıdan geldik. Katlar çıktık. Ya tam en üstündeyiz. Ama maalesef kilitlenmiş. Bir kat üstümüzde deniz feneri var. Şöyle kamerayı düşürmeden
Sizlere bir gösterelim. Arkadaşlar çıktık. Fenerin içerisini göremedik. Dışını zaten internetteki fotoğrafını ben size ekleyeceğim. Bu binanın üstündeydi. Akton'un turistik noktalarından bir tanesi diyor internette. Tıpkı marketleri ve bakkalları gibi bakın, kafeleri de çoğunlukla bu şekilde tuğlalardan oluşuyor. Bir kafe, az önce dışarıdan göstermiştim ama daha çok yemekhaneye benziyor. Şimdi buradan bir kahve alacağız. Сейчас, окей, сейчас. Чай, мин, вода. 05. Кофе. Evet, bugün sizleri geçmişe olmayan petrol ve uranyum çıktığında oluşturulmuş, 1960'ların başında oluşturulmuş bir Sovyet şehrinde gezdirdim. Şimdiye kadar gezdiğim şehirler içerisinde en ilginci diyebilirim size. Yani yapı olarak ilginç değil ya da işte ne bileyim konumlanma biçimi ilginç değil ama bence şehir planlaması çok enteresandı. Akton'un en büyük meydanı bu. Şu anda iş saati çıkışı olmasına rağmen ne kadar boş olduğunu görüyor musunuz? Sabah da buradan geçtiğimizde hiç kimse yoktu. Şimdi 2-3 kişi var. Otobüs durağı boş. Saat çok geç değil. Yani hava yavaş yavaş kararıyor. Bir Eylül, bir sonbahar, hava güzel. Tatlı bir esinti var. Fakat kimse yok. Yine farklı bir marketi arkadaşlar. Görüyorsunuz, cam mekan değil. İçeriği neredeyse hiç göremiyoruz. Böyle bir kapısı var. Ve tamamen içeriği göremeyeceğiniz şekilde dizayn edilmiş. Genellikle değil, tamamen marketleri böyle. İnsanların yaşam biçimini, anlam üretimini, hayata bakış açısını, hepsini aslında bu yapı besliyor ve aynı zamanda farklı bir anlam dünyasından, farklı bir hayata bakış açısından şehrin planlandığı öne çıkıyor. Şehrin planlandığı ortaya çıkıyor tam anlamıyla. Yavaş yavaş güneş batıyor. Bugünü de sonlandırıyoruz dostlar. Lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Pek çoğunuz destek veriyor. Destek veren elleriniz dert görmesin. Çok sağ olun.